Ertuğrul söyle. Ha, Bugün hayırlı tarihi ne? akşamlar. Bugünün tarihi 2 Ekim 2025. 2 Ekim 2025'miş. Günlerden Perşembe. Perşembe. So Thursday. Badminton meeting'i vardı okuldan sonra. Bir fundraiser meeting'i. Geçen videoda konuştuk herhalde inşallah. Ve volunteer şeyleri vardı. Böyle markete gidip supply almak, cupcake'ler yapmak, parayı tutmak, ticket satmak, eşyalar satmak, monitör etmek, şeyler yapmak. Yarın movie gecesi olacaktı da cancel olmuş. Çünkü çok çocuk hasta ve okula geliyorlar. Gelmemeleri gerekiyor çünkü çok hastalar. O yüzden principal dedi işte öyle şey yapmamamız gerekiyor. Yapamayız öyle. Ya önümüzdeki hafta yaparsak daha mı iyi olur dedi. Yani öyle. Evet. Önümüzdeki hafta yapacağız. Evet. Evet. Sonra ben sıraya gireyim. Olur mu? İkram Bey. Benim önemli işlerim var. Evet. Ertuğrul'u gönderiyoruz. Bugün voleybol maçımız var. Ertuğrul'la beraber katılacağız. Onun için ben de anlattıktan sonra işte izin isteyeceğim. Sonra sizi İkram Bey'le baş başa bırakacağız. Ertuğrul'u biliyor musun? Senin gideceğini bilmiyorum. Neyse tamam okey. Şimdi namaz kılıp çıkmamız gerekiyor. İşte dün ve bugün, dün normal bir gündü. Fakat 8. sınıflara derse giriyorum burada. Ortaokul kısmında matematiğe. Ve işte 11-12. sınıfların işte matematik, social studies, de leadership derslerine gidiyorum. Onlarda çok bir sıkıntı olmuyor. Ama 8. sınıflar bayağı biraz hareketli çocuklar. Bu arada YouTube kanalımız burada da artık biliniyor ya. Hani biraz Evet. daha böyle. Çok hareketli, aktif çocuklar. Ya onun için Sen yine söyle içindeki. ya içimdekini söyleyeyim canım, şey değil, problem değil. Yani ben çocukların hepsini seviyorum. Hepsi, hiçbir çok şeyim yok, sıkıntım yok. Sadece yani çok verimli olamıyorum bazen. Hani çocuklar çok hareketli, aktif, işte bazen ders dinlemedikleri zaman başka şeylerle meşgul oluyorlar. Hiç problem değil. Yani yine onlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ya bugün işte o öğrenciler, bazıları işte kızlar özellikle okul çıkışında işte kapıda karşılaştık. Onlar da okuldan çıkıyorlardı. İşte konuşa konuşa geldik buraya kadar. İşte kayak bizim evin arkasındaki göl tamamen buz tutmuş. Tabii benim ondan haberim yoktu, o kadar buz tuttuğundan. Oraya gidiyoruz, işte kayak yapacağız dediler. Daha beraber işte biz de davet ettiler. Ertuğrul da vardı. Siz de gelmek isterseniz beraber gidebiliriz, olur. İşte fotoğraf çekiliriz. Ondan sonra tabii sordum. Fotoğrafları paylaşabilir miyiz YouTube kanalında? Olur dediler. Hatta bir iki öğrenci bizim YouTube kanalı olduğunu da öğrenmişler. Abone olmuşlar. Onlarla orada işte bayağı bir 5-6 metre falan ilerlediler gölün üstünde. Yani hiç su kırılmadı. Büyük bir taş parçası alıp attım. O da kırmadı şeyi. Hatta Ertuğrul da gitti 5-6 metre ileriye. Yani su gerçekten tamam buz tutmuş. Çocuklar işte yarın da oraya kaymaya gidecekler. İşte gelirsek biz de davet ettiler. Hani kızlarla öyle güzel sohbet ettik. Fotoğraf falan çekildik. İşte birisi sordu. İşte siz burada ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz? İşte ben dedim 10 sene kalabilir miyim? Kız tabii şaşırdı. 10 sene kalmak istiyor musunuz siz burada? Neden olmasın dedim. İşte Rusya'da 19 yıl, 16 yıl kaldık. İşte Bangladeş'te 9 yıl. Burada da kalabiliriz dedim. Yani ben uzun süre kalmayı seviyorum. Kalabilirsiniz tabii dedi. Yani istediğiniz kadar. Ama kız tabii öyle şey söyleyince, cevap verince şaşırdı tabii. De yarın da davet ettiler. O müsait olursak işte oraya kaymaya gidelim diye. Güzel oldu. Kızlarla
Yani derslerine girdiğim kız öğrencilerin hani orada beraber hani bizi davet etmeleri hoşuma gitti. Yani aradaki iletişimin sağlıklı olması açısından hani güzel bir etkinlikti. Ayrıca bugün işte İkram Bey derse gelmedi. Ben onun yerine İngilizce dersine girdim. İngilizce dersinde işte İkram Bey çocuklara yapmaları için 2 bölüm halinde bir ödev vermiş. Yani birinci bölümde öğretmen küçüklüğünde, çocukluğunda bir story anlatıyor. Çocukluğuyla ilgili. İşte orada 3-4 soru var. Onları cevaplıyor öğrenciler. Daha sonra ikinci bölümde de öğrenci kendi çocukluğuyla ilgili bir hikaye anlatıyor. Ve onunla ilgili yine aynı şekilde 3-4 soru var. Onları cevaplıyor. Ben tabii onu gerçek hayat hikayemden bir şeyler anlattım çocuklara. Hadi hikayeyi dinleyelim. İlkokul 1. ve 2. sınıfta olay tabii İzmir'de oluyor. İzmir hatta okulun ismini bile hatırlıyorum. Yani çok böyle hafızam çok iyi değildir ama A.G. Efendi İlkokuluydu herhalde. Oradaki öğretmenim sadece ismini hatırlıyorum. Yani şeyini görsem, resmini görsem resminde tanırım, bilir resmini hatırlıyorum. Gözümün önüne geliyor. İsmi Ziya. Yani beni okuldan, derslerden nefret ettiren bir öğretmendi. Yani çok aşağılardı beni sınıfta, çocukların, öğrencilerin önünde. İşte çalışma, tembel, işte sen ders çalışmıyorsun, hep dersler zayıf. Kızlar beni hep alaya alırdı. Yani bunlar belki benim kendi çocuklarım bile bilmediği şeyler. Ben ilk defa dinliyorum herkesle beraber. Yani babamın böyle şeyleri vardır, arada durduk yere bir yerlerde bir şey anlatır. Ben de hep ilk defa orada dinlerim. Yani kızlar arasına alır, dalga geçerlerdi benimle. Alaya alırlardı. Ve derslerin hepsi zayıftı. Hani ya geçer ya başarısız. Yani geçer, başarısız, 2 de zayıf not. Hani 5 üzerinden 1 ve 2. Tabii karneyi aldığımız zaman anne babama hani götürüp imzalattırmam gerekiyordu. İmzalattırmazdım. Yanımızda bir bakkal vardı. Abim çalıştığı bir bakkal. Ona götürüp imzalattırırdım karnemi. Yani o derece okuldan e, beni soğutmuştu, nefret ettirmişti. Yani ders de çalışmıyorum çünkü sevmiyorum. Öğretmenimi sevmiyorum. İlkokul 1 ve 2. sınıfta bir öğrenci öğretmenini sevmezse. İşte bu 77-78 senesinde. 79 senesinde İzmir'den Nazilli'ye işte babam işi sebebiyle taşındık. Tabii ben bunları hepsini çocuklara İngilizce olarak anlatıyorum. Bu hayat hikayemin birinci bölümünü anlattım. Ondan sonra işte ikinci bölümünü anlattım. 1979'da işte taşındık Nazilli'ye. Orada başka bir farklı bir okul, farklı bir öğretmen, farklı bir arkadaş çevresi. Yani oradaki öğretmenin adı ve soyadını hala hatırlıyorum. Onu kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin. Şu anda vefat etti kendisi. Onu da ismini söyleyelim. Ahmet Civan'dı. Yani onu da söyledim. Bakın dedim, bu öğretmenim, ben ismiyle ve soyadıyla hatırlıyorum. Diğerini sadece ismini hatırlıyorum dedim. Ve ben bu öğretmeni çok sevdim dedim. Ve bu öğretmenin şahsında okulu sevdim, arkadaşlarımı sevdim. Hatta 3-4 tane arkadaşlarımın bile ismini hatırladığım arkadaşlarım vardı. Onları paylaştım çocuklarla. Ve dedim işte okulun basketbol takımında bile oynamaya başladım orada. İlkokulda. Ve derslerin hepsi 4-5 oldu dedim. Yani işte 4-5 olunca işte merit sertifikası veriyorlar dedim. Yani başarılı bir öğrenci oldum. Öğretmenimi sevdiğim için ve okulumu sevdim, arkadaşlarımı sevdim ve derslerimi sevdim, en önemlisi. İşte buradan çocuklara şey söyledi. İşte bir öğrenci öğretmenini severse, işte derslerini sever, okulunu sever. Tabii ben bu hikayeyi anlattım. Ondan sonra oradaki soruları cevapladık. İyi karakter, kötü karakter. İşte bu hikayeden ne anlaşılıyor, ne anlamak gerekiyor, sonuç nasıl bir sonuç çıkıyor filan. Tabii daha sonra öğrenciler kendileri bir şeyler yazdılar. Bayağı bir yazanlar oldu, yazmayanlar oldu. Yani bir öğrenci mesela sabah benim dersim var, gelmemişti. Onun kardeş vardı, sordum, uyuyor dedi. Bu İngilizce dersine geldi o uyuyan. Ve baktım hiçbir şey yazmamış, sadece 2 cümle yazmış. Ve
yazmış ki yani ben hayatımda hiç sevdiğim bir öğretmen olmadı demiş. Onun için anlatacak bir hikayem yok demiş. Orada. Çocuklukla ilgili. Yani başka bir şey hikayede anlatabilirdi aslında baksa. Ama tamamen hani benim anlattığım hikaye odaklı herhalde düşünmüş. Öyle bir gerçeği de paylaşmış oldu. Kağıdında sevdiğim bir öğretmen yok. Yani gerçekten çok üzüldüm. Hani böyle bir şey duyunca yani kağıda yazmış ve anlatacak bir hikayem de yok demiş. Evet, bugünkü benim anlatacaklarım bu kadar. Sözü ben İkram Bey'e teslim edeyim ve müsaadenizi isteyeyim inşallah. Namaz kılıp çıkmamız gerekiyor. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere inşallah. Bu arada burada bazı çocukların hani defterlerine yazdığı bazı şeyler gerçekten bazen çok mükemmel. Bazen de işler acısı. Ama hayatta olduğu gibi. Evet, ben şöyle kendimi aslında ortaya getireyim. Evet. Şöyle durayım. Ben kısaca geçeyim çünkü 11 dakika oldu. Şey olarak bakıldığında çok şey olmasın, video uzun olmasın. Yorumlarda bir ara Türkçe ile dil benzerliği var mı diye soran olmuştu. Ben de bildiğim kadarıyla yok demiştim. Ama sonra daha önceden işte bu Toronto'da yaşadığını bahsettiğim hani buralardan yani buradaki köyler, buradaki kasabalardan, hani şehirlerden bir tanesinin yerli biriyle evlenen hani bir Türk arkadaşım aradı, konuştuk. Hani şey var dedi. Ana ve ata. Ana ne demek? Ata da baba demek. Yani ata. Bizde hani ata baba demek oluyor. Ana bizde ana. Hani şey olarak. Yani çocuklar burada böyle ata ana diye geziyorlar yani sokakta falan. Marketlerde şeyde. Böyle onu paylaşmak istedim dil benzerliği olarak. Başka burada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bunu hiç söylemedik. Burada çocuklar mesela şu an hani bu bizim montlarımızın kapşonu var ya arkada. Buranın hani kültürel bir kıyafeti var. Kapşonun böyle 3 kat 4 kat daha büyük olduğunu hani düşünün o şekilde. Hani bir gün bir denk gelirse bir fotoğraf çekerim diye düşünüyorum. Videolarda da belki görmüşsünüzdür. Hafta sonu paylaştığımız videolarda. Hani bebeklerini orada taşıyorlar ve bebekler çıplak. Hani tamamen sadece bezleri var altlarında. Yani eksi derecede, eksi 2 derecede o şekilde gezdiriyorlar. Hani bunu Rusya'da da gördük biz. Rusya'da hani bebekleri buzlu suya yatırıp işte öğlen bir saat dışarıda uyutuyorlardı. Annem mesela bana acıdığı için yapamamıştım merhametinden. Hani iyi ki de yapmamış. Sonrasında Bangladeş'te gittim, yaşadım 6 sene. Gerçekten çok çok zor olurdu yani vücudum için. Ondan sonra işte Norveç'te hani mesela işte dışarıda uyuturlarmış. İlk 1 saat falan, hatta işte ülke o kadar güvenli ki hani orada hani bebekleri kendi başlarına bırakır 1 saat şey yaparlarmış diye mesela duymuştuk. Öğrenmiştim mesela internetten. Norveç'te olmayabilir. Başka bir yerde olur. Büyük ihtimal Norveç. Çünkü orası en soğuk yer Avrupa'nın. Ee, Bugün izin günüm vardı. Şey olarak izin günüm derken hani dün rahatsızlandım biraz. Hani göğsüme bir ağrı girdi. Bu sebepten dolayı izin aldım. Ee, Güzel oldu yani. Evde babam yok, annem yok, kardeşim yok. Böyle gerçekten hani iyi bir hissiyattı, güzel bir hissiyattı. Dinlendim, şey yaptım. Dizi falan izledim, kitap bitirdim. Bu arada işte arada burada hani acizane bitirdiğim kitapları hani paylaşayım diyorum öyle kısaca. İşte ilk bitirdiğimin bazı kitapları, tabii ki hepsini değil. Pizza Dükkanı diye bir kitap. Arzu Yıldız. Hani bir kitap ben bizim hani Kitchener'da kitapçı abiden hani öyle kütüphane şey hani satış yaptığı bir yer var. Oradan gidip hani bazılarını bilerek aldım, bazılarını hani deneyeyim şey yapayım diye aldım. Hani videoda görmüşsünüzdür. Hani 1 senelik kitap getirdim buraya çünkü. Ve kapağını açıp baktığımda hani yazarın Toronto'da yaşadığını, hani Türkiye'den 2015 olaylarından sonra hani Türkiye'de habercilik yaptığını, gazetecilik yaptığını ve 2015 olaylarından sonra Kanada'ya gelmek zorunda olduğunu hani öğrendim. Zaten burada bio'da ön sözde hepsi yazıyor. Ve buradaki hikayelerini anlatmış. Yani aslında şöyle, Türkiye'deki hapishanedeki bir arkadaşıyla yazışıyor. Kendisi mektupla hani fake bir sahte bir isimle yazışıyor ve bunları kitabında anlattığı için hani burada rahat rahat anlatıyorum. Hani yazışıyor ve bir süre sonra hani arkadaş sen ne yapıyorsun diye soruyor. O da böyle farklı bir karakterin adına hikayeleştirilmiş bir şekilde kendi hayatını anlatıyor. Yani ben okurken direkt hani Kanada'daki bir pizza dükkanının içini anlatıyor mesela. Hani gerçekten hani çok güzel yazmış. Betimlemesi çok güzel. İnce, tatlı, hoş bir kitap. Pizza Dükkanı diye. Arzu Yıldız. Öyle güzeldi yani. Kendisine teşekkür ederiz. Hani buradan şey olarak bakıldığında. Onun dışında
İlk kargom geldi bugün. 2 tane arkadaşım Toronto'dan kargo göndermişler bana. Bilmiyorum ne kadar önce göndermişler. Böyle bir kutu, hani 1 kilo 1 kilo 200 gram civarında. Hani içinde birer tane Türk hani bisküvileri, biskrem, rondo, işte cin, hani çoko krem, işte eti hoş 5, biskrem, başka yani o şekilde çikolatalar, bisküviler var. Hani Choco Prens vesaire. Böyle birer tane Yupo. Hani bu haftaki film gecemizde, yani cumartesi günü, hani hepsini açacağız. Hepsinden böyle birer tane yiyeceğiz. Böyle Rusya'daki anılarım aklıma gelmişti. Rusya'ya biz arabayla gider gelirdik. Ve Rusya'da hani arabayla giderken, hani araba yani Volkswagen 10+2 Caravella ile gidiyoruz. 5 ila 7 gün sürüyordu. Hani Aydın Nazilli'den çıkıyoruz. Trabzon'dan gemiyle Soçi'ye geçiyoruz. Soçi'den sonra da 2,5-3 gün Tataristan Kazan'a kadar. Orada arabada bir sene boyunca arabada getirdiğimiz şeyleri yerdik. Onları hatırlıyorum. Bangladeş'te de aynı şekildeydi. O yüzden biz mesela çocuklar olarak hani Türk bisküvilerinin hangisinde kaç tane olduğunu biliriz. Mesela işte Canpare 10 tanedir. Çünkü niye? 4 kardeşe birer tane, 4 kardeşe ikişer tane, anne babaya birer tane düşer. Ondan sonra biskrem 12 tanedir. İkram bisküvisi 12 tanedir mesela. Çizi 12, 14 olması lazım. Çizinin incesi 14 tanedir. Peynirli olanı 12 taneydi. Paketi küçülttüler, sonrasında 10 tane düştü vesaire gibi. Hani böyle şeyleri biliriz ve çok değerli olurdu. Şimdi o değerde yiyeceğiz belki de. Tam olarak değil. Daha evimiz hala Türkiye gibi. Dün son domatesimizi bitirdik. Son bahçe domatesimiz bitti. Ve burada markette domates yok. Domates gelmiyor. Yani domates, salatalık, yani bunları görmedik şu ana kadar burada. Onun dışında başka söyleyeceğim bir şeyim daha kaldı. Doğru. Bir tane arkadaşım, hani ben burada benim yaşımdakilerin hepsinin 2-3 çocuğu var. Hatta benim yaşım geçin, hani 18-19 yaşında 2-3 çocuğu var milletin. Benim yaşımda artık yani 4-5 çocuğu var. Hani evli, yaşanmış, şey yapmış, hani böyle 10-12 senedir iş hayatında vesaire insanlar. İlk defa böyle hani yani çocuğu olmayan, hani şey olmamış, hani evlenmemiş biriyle karşılaştım. Ve gerçekten zihinlerimiz tuttu. Burada markette çalışıyor. Hani böyle konuşuyoruz ediyoruz, birkaç kere basket oynadık, muhabbetimiz sardı. 40 yaşında olduğunu öğrendim adamın. 40 yaşındayım ben dedi. Yani gerçekten yaşlanmıyorlar hani buradakiler, hani değişik, hani yani bize göre yaşlanmıyorlar belki de, hani saçları falan biraz dökülmüş, yapmış vesaire, ama gerçekten çok genç duruyordu. Hani öyle ilk arkadaşım diyebilirim kendisine buradaki. Hani öğrencilerle de tabii arkadaşım, ama hani okul şey ilişkisi farklı. Hani inşallah ilk evime davet edeceğim insan olarak düşünüyorum bakıldığında. Öyle bir planım var. Onu paylaşmak istedim. Evet, bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi davranın. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.